Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görseliyle hem lezzetiyle öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki hem de yapılışı çok kolay ve 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kurabiye tarifi oldu. Böyle ağzınızda yağ gibi eriyecek ve elinizde de un gibi dağılacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içinde eritmiş olduğum 125 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı da pudra şekeri ilave ediyorum. Bir tane yumurta ilave ediyorum. Yarım su bardağı mısır nişastası ilave ediyorum. Sizler dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bir çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi unumu almadan önce bir karıştıracağım. Yeter bu kadar karıştırdığım. Burada 3 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü ilave edin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unumuzun kalitesinden kalitesine de kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebiliyor. Ben unumun hepsini kullanıyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Dağılmayan toplu bir hamur elde edeceğim. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Kesinlikle kurabiyemizin hamurunun toplu olması lazım, dağılmaması lazım. Eğer dağılırsa kurabiyemizin şeklini veremeyiz. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi toplu dağılmayan bir hamur elde ettim. Şimdi hemen böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve avucumun içinde yuvarlayıp kenara alıyorum. Sonra kurabiyemin şeklini vereceğim. Evet, hemen böyle bir tanesini alıyorum. Kurabiyemin şeklini vermeye başlıyorum. Avucumun içinde birazcık hamurumu büyüttüm. Şimdi de masamın üzerine aldım ve gördüğünüz gibi bu büyüklükte büyüttüm hamurumu. Şimdi böyle çatalımla üzerinden geçip şeklini veriyorum. Ve kurabiyemin şeklini veriyorum. Kurabiyemizin şekli bu şekilde olacak. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi hemen bir tane daha aldım hamurumdan. Avucumun içinde önce birazcık açıp büyüttüm. Sonra masamın üzerine alıp büyüttüm. Parmak uçlarımla böyle uç kısımlarını düzledim. Şimdi çatalımla bu şekilde üzerinden geçiyorum. Ve son olarak da ikiye büküp kurabiyemin şeklini veriyorum ve kurabiyemiz hazır. Hemen son bir tane daha göstermek istiyorum. Avucumun içinde birazcık açıp büyüttüm. Sonra masamın üzerine aldım ve uç kısımlarına da iki parmak ucumla düzlüyorum. Sonra bu şekilde çatalımla üzerinden geçiyorum. Ve kurabiyemizin şekli hazır. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Dolu dolu 2 tepsi kurabiyem çıktı.
Şimdi alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 180 derece fırınıma katıp yaklaşık 15 dakika kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü pişirin, çünkü neden derseniz fırından fırına pişme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Fırından almadan önce de kurabiyenizi bir kürdan yardımıyla kontrol edin, pişip pişmediğini, ondan sonra alın arkadaşlar. Kurabiyelerim pişti, daha yeni fırınımdan aldım, şimdi tamamen soğusun. Evet, kurabiyem tamamen soğudu. Burada 150 gram sütlü çikolatam var. Benmari usulü erittiğim. Şimdi hemen böyle kurabiyelerimi çikolatama batırıyorum. Her tarafına değil, bu şekilde uç kısmını batıracağız arkadaşlar. Ve geri tepsimin içine alıyorum. Bu işlem arkadaşlar kurabiyemiz tamamen soğumadan olmaz. Çünkü neden derseniz kurabiyemiz soğumadığı için sertleşmiyor ve yumuşak oluyor. Bu nedenle de elinize aldığınız andan itibaren kurabiye parçalanır. Bu vermiş olduğum püf noktasına da dikkat edin. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi çikolatama batırıp bitireceğim. Bütün kurabiyelerimi çikolatama batırdım. Şimdi böyle birazcık Antep fıstığı ilave ediyorum. Yine Antep fıstığımızı da arkadaşlar çikolatamız donmadan ilave etmeliyiz ki üzerine yapışsın çikolatamızın. Eğer donarsa Antep fıstığımız yapışmaz. Bu arada bunu da belirteyim. Sizler Antep fıstığı veya çikolata kullanmak zorunda da değilsiniz. Kurabiyemizi sade haliyle de tüketebilirsiniz. Sade de inanın ki çok güzel oluyor. Ben görsel açısı güzel olsun diye çikolata ve Antep fıstığı kullanıyorum. Dediğim gibi sizler sade haliyle de tüketebilirsiniz. Şimdi çikolatam tamamen donsun. Donduktan sonra servis aşamasına geçip sizlerle iç dokusunu da paylaşacağım. Evet, çikolatam dondu. Hemen böyle bir tanesini alıyorum. Yani o kadar güzel bir kurabiye olmuş ki arkadaşlar, ben lezzetine baktım. Böyle ağızda resmen yağ gibi eriyor ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Asla kendim yaptım diye söylemiyorum ve abartmıyorum. Ve daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi de sizlerle, takipçilerimle de paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani bakar mısınız, un gibi dağılıyor resmen. Ağızda da aynı bu şekilde un gibi dağılıyor ve yağ gibi eriyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kaydedin, kaybetmeyin, çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz lezzette ve kolaylıkta bir kurabiye tarifi. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar izlediyseniz ve tariflerimi de beğeniyorsanız bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.